Yarın öyle bir güne uyanacaksınız ki telefon yok, internet yok, Google yok ve YouTube yok. Ne yaparsınız? Hatta elektriğinde olmadığını hayal edin ve insanlığın bir nesil sonra okuma yazmayı bile unuttuğunu düşünün. Sanki bir bilim kurgu filminden alınmış senaryo gibi duruyor değil mi? Ama bu ne bir bilim kurgu senaryosu ne de bir komplo teorisi. İnsanlık 3200 yıl önce tam olarak bunu yaşadı. Devasa saraylar, kütüphaneler ve belki de çok ciddi teknolojik hamleler yaparken 400 yıllık zifiri bir karanlığa gömüldü. Bu olaya tarihçiler tarihin en büyük hafıza kaybı dediler. İşte insanlığın format yediği o karanlık çağın hikayesi. Milattan önce 1177 yılının hemen sonrasında. Bir önceki videomuzda anlattığımız deniz kavimleri istilası henüz bitmişti. Gökyüzünü kaplayan dumanlar dağıldı. Ama geriye kalan sessizlik savaşın kendisinden bile daha korkunçtu. O tarihlerde Akdeniz tıpkı bugünün küresel dünyası gibi birbirine bağlıydı. Mısır'ın altını, Kıbrıs'ın bakırı, Afganistan'ın kalayı dev gemilerle taşınırdı. Krallar birbirine mektuplar yazar, hediyeler gönderirdi. Ama o yıl sanki biri dünyanın şalterini indirdi. Ticaret yolları kesildi. Gemiler limanlardan çıkamaz oldu ve bronz üretmek için gereken kalay gelmeyince teknoloji bir anda durdu. Küresel ekonomi tarihte ilk kez geri dönüşü olmayan bir komaya girdi. Ama en büyük sorun savaş veya açlık değildi, insanlık hafızasını kaybetmeye başlamıştı. O dönemlerde sadece Yunan soyluların kullandığı linear B denen karmaşık bir yazı sistemi vardı. Saraylar yıkıldığında ne oldu biliyor musunuz? O soyluların hepsi öldü. Krallar kaçtı. Tabii o karmaşık yazıyı bilen bir avuç insan yok olunca yazı da onlarla birlikte toprağa gömüldü. Aradan sadece bir nesil geçti ama sonuç bir baba oğluna okumayı öğretemez hale geldi. Çünkü artık kayıt tutulacak bir ticaret, envanteri yapılacak bir hazine, emir yazılacak bir ordu kalmamıştı. Bilgi artık gereksizdi. Tek gerçek hayatta kalmak. Sadece 50 yıl içinde koca Yunan Yarımadası'nda adını yazabilen tek bir insan bile kalmadı. İnsanlar kendi dedelerinin inşa ettiği o devasa surlara, o muazzam saraylara bakıp bunları biz yapmış olamayız. Bunları ancak Tepegözler yapmıştır demeye başladılar. Kendi geçmişlerine yabancılaştılar. Bu sadece bir hafıza kaybı değildi. Bu insanlığın dünyasının küçülmesiydi. Bir zamanlar Mısır firavunlarına mektup yazan kralların torunları artık yan köye gitmeye bile korkar hale gelmişti. Estetik öldü, sanat kabalaştı. O muazzam fresklerin, altın işlemeli kadehlerin yerini kaba, şekilsiz ve sadece karın doyurmaya yarayan çamur çanakları aldı. Ufuk çizgisi artık herkesin hapishanesiydi. Dünya sessizleşti, renkler soldu ve insanlık tarih sahnesinden çekilip 400 yıl sürecek o derin, o sağır edici karanlığın içine gömüldü. Peki saraylar yanıp şehirler terk edilince o insanlara ne oldu? Buharlaşıp uçmadılar. İnsanlık tarihinin ilk büyük mülteci krizi başladı. İnsanlar artık ovalardaki o verimli arazilerde yaşamak istemiyordu. Çünkü durum o kadar vahimdi ki denizden kimin geleceği, hangi yağmacı grubun köyünüzü basıp tüm birikimlerinizi alıp köyü yerle bir edeceği belli değildi. Her zaman olduğu gibi yine öncelik güvenlik olmuştu. Güvenliğin olmadığı yerde üretim de olamazdı. İnsanlar o bereketli ovaları, nehir kenarlarını terk edip yaşamanın imkansız olduğu Sarp dağlara, kartal yuvası gibi tepelere kaçtılar. Girit adasında Karfi denen bir yerleşim bulundu. O kadar yüksekte ve o kadar sapa bir yerdeydi ki orada yaşamak için tek sebep ölüm korkusu olabilirdi. İnsanlar her sabah uyandıklarında ufukta bir gemi yelkeni görmemek için dua ediyorlardı. O korku medeniyeti ovalardan dağlara hapsetti. Bu kaçış beraberinde korkunç bir yokluğu getirdi. Bronz çağı bitmişti çünkü bronz üretmek için gereken kalay artık gelmiyordu. Mayken savaşçılarının o parıldayan zırhları, o sağlam kılıçları artık birer hayaldi. Eski silahlar kırılıyor, yenisi yapılamıyordu. İşte tam bu çaresizlik anında insanlık mecburi bir teknoloji devrimi yaptı. İsteyerek değil, zorunda kalarak demire geçtiler. Demir, bronz gibi değildi. Eritmesi çok zordu. Şekil vermesi tam bir işkenceydi. Üstelik ilk başlarda ürettikleri demir silahlar eski bronz kılıçlardan çok daha kalitesizdi. Çabuk yamuluyordu. Ama demirin devasa bir avantajı vardı. Her yerdeydi. Bronz üretebilmek için Afganistan dağlarını aşıp gelecek olan kalaya muhtaçtınız. Ama demir öyle değildi. Demiri arka bahçenizden de bulabilirdiniz. Artık kralların bronz ticareti bitmişti. Halkın demir madeni yükselişe geçti. Ama bu durum sandığınız kadar güzel olamdı. Artık dünya daha tehlikeliydi. Eskiden bronz pahalı olduğu için
Sadece krallar ve askerler silahlı olabiliyordu. Ama demir ucuzdu ve her yer yerdeydi. Bu ne demek biliyor musun? Artık her köylü, her çoban, her haydut bir silaha sahip olabilirdi. Savaş, kralların satranç tahtası olmaktan çıkıp herkesin herkese düşman olduğu kanlı bir sokak kavgasına dönüştü. Nüfus korkunç derecede azaldı. Arkeolojik kazılar gösteriyor ki bu dönemde yerleşim yerlerinin sayısı %75 oranında düştü. Büyük şehirler hayalet kasabalara döndü. İnsan ömrü kısaldı. Sanat kayboldu. Kilden yapılan o muhteşem vazoların yerini sırf içine su koymak için elle şekillendirilmiş çirkin çömlekler aldı. Güzellik ölmüştü. Estetik ölmüştü. Artık sadece güçlü olanın hayatta kaldığı acımasız, gri ve soğuk bir dünya vardı. Tıpkı kıyamet sonrası filmlerindeki gibi yasaların olmadığı, sadece demiri elinde tutanın kural koyduğu vahşi bir çağ başlamıştı. Yazı bir medeniyetin hafızasıdır. Bir medeniyetin elinden yazıyı alırsanız geriye sadece rüzgarın taşıdığı fısıltılar kalır. Tarihçiler bu döneme karanlık çağ derler çünkü elimizde o yıllara ait yazılı tek bir belge bile yoktur. Ancak karanlığın içinde insanlar iletişim kurmanın ve geçmişi hatırlamanın yolunu her zaman bulurlar. Bu seferki yol hikaye anlatıcılığıydı. Tam 400 yıl, yani 15 nesil boyunca babalar oğullarına, dedeler torunlarına geçmişi sadece hafızalarında kalan hatıralardan anlattılar. Ancak insan hafızası kusurludur, duygusaldır ve zamanla gerçekleri bükmeye meyillidir. Bir hikaye kulaktan kulağa yayılırken her anlatıcı ona kendi korkularını, kendi hayallerini ve kendi abartılarını ekledi. Gerçekler zamanla flulaştı, tarih yerini yavaş yavaş mite bıraktı. İşte bugün hayranlıkla okuduğumuz o büyüleyici Yunan mitolojisi sarayların değil, tam da bu okuma yazma bilmeyen, sefalet içindeki insanların hayal gücünün bir ürünüdür. Düşünün, o dönemde insanlar hayatta kalmak için çamurdan ve kaba taşlardan örülmüş derme çatma kulübelerde yaşıyorlardı. Soğuktu, karanlıktı ve karınları çoğu zaman açtı. Ama geceleri ateşin başında toplanıp dinledikleri hikayeler onların sefil gerçeklikleriyle taban tabana zıttı. Ozanlar onlara kayıp bir altın çağdan bahsediyordu. Tanrı gibi güçlü krallardan, göklere uzanan aşılmaz surlardan, denizleri kaplayan 1000 parçalık donanmalardan ve güneş gibi parlayan altın zırhlardan söz ediyorlardı. Bu hikayeler dinleyenler için sadece bir eğlence değildi, bir kaçıştı, bir terapiydi. O insanlar kendi atalarının bir zamanlar ne kadar kudretli olduğunu dinleyerek içinde bulundukları çaresizlikten bir anlığına da olsa kurtuluyorlardı. Geçmişe duyulan bu derin ve hüzünlü özlem anlatılan olayların boyutunu her geçen yüzyıl daha da büyüttü. Basit bir kabile savaşı zamanla tanrıların ve yarı tanrıların çarpıştığı kozmik bir savaşa dönüştü. Yerel bir kral olan Agamemnon ordulara hükmeden bir cihan hükümdarına evrildi. Bu metamorfozun en somut kanıtı o insanların harabelere bakış açısında gizlidir. Karanlık çağın insanları etraflarında hala ayakta duran Miken dönemine ait o devasa surlara, o muazzam taş bloklara baktıklarında büyük bir şok ve aşağılık kompleksi yaşıyorlardı. Kendi ellerindeki ilkel aletlere bakıyor, bir de o tonlarca ağırlıktaki taşlara bakıyor ve şöyle diyorlardı: bunu biz yapmış olamayız. Bizim atalarımız da insan olduğuna göre onlar da yapmış olamaz. Bu taşları ancak insanüstü varlıklar, devler yani tepegözler kaldırmış olabilir. Daha önce de dediğim gibi insan hafızası kusursuz değildir. Hikayeler nesilden nesile anlatılırken insanlık kendi geçmişini bile unuttu. Dedelerinin yaptığı o devasa mühendislik harikası yapıları bile mitolojik canavarların yaptığına inanmaya başladı. Bugün arkeolojide tepegöz duvarları dediğimiz terim işte bu unutkanlığın mirasıdır. Hepimizin bildiği o büyük isim Homeros işte tam da bu dönemde ortaya çıktı. Tabii Homeros tarihçi değil, o 400 yıl süren kulaktan kulağa oyunun son halkasıydı. Homeros yüzyıllardır ateş başlarında insanların anlattığı o büyüleyici hikayeleri bir araya toplayıp tek bir çatı altında toplayan ozandı. İlyada ve Odisseia destanları aslında yaşanmış bir tarihin birebir kaydı değildir. Onlar medeniyetini kaybetmiş, harabelerin gölgesinde yaşayan fakir bir toplumun o eski, güçlü, zengin ve artık ulaşılamaz olan geçmişine duyduğu o derin nostaljinin şiiridir. Gerçekler unutulmuş, efsaneler kazanmıştır. Çünkü o zifiri karanlıkta insanları ayakta tutan şey gerçekler değil, hayalleriydi. Her gecenin bir sabahı olduğu gibi 400 yıl süren bu derin sessizliğin sonu da milattan önce 8. yüzyıla gelindiğinde bozulmaya başlamıştı. Ama kurtuluş beklediğiniz gibi savaşlarla, ölümle
bilimle değil, ticaretle ve yepyeni bir teknolojiyle geldi. Fenikeliler karanlık çağda hayatta kalınan nadir toplumlardan birisiydi. Onlar mor boyalı yenkenlileriyle tekrar yanaşmaya başladıklarında yanlarında sadece şarap, zeytinyağı ve kumaş getirmediler. Yanlarında insanlık tarihini kökten değiştirecek görünmez teknoloji alfabeyi getirdiler. Hatırlayın, çöken sistemdeki eski yazı linear bir öğrenilmesi yıllar süren yüzlerce karmaşık sembolden oluşuyordu. Sadece saraydaki seçkinler anlayabiliyordu. Ama Fenikelilerin getirdiği bu yeni sistem başkaydı. Sadece 22 sesten oluşuyordu. Basitti, pratikti ve herkes öğrenebilirdi. Yunanlılar bu sistemi aldılar, üzerine sesli harfleri eklediler ve tarihin ilk gerçek fonetik alfabesini yarattılar. Bu medeniyetin yeni işletim sistemiydi. Eskiden yazı kralların halkı kontrol etme aracıydı. Ama bu yeni alfabe halkın kralları sorgulama aracı oldu. Okuma yazma artık sadece rahiplerin tek elinde değildi. Tüccarlar, zanaatkarlar ve sıradan vatandaşlar da yazabiliyordu. Bilgi artık tarihinde ilk kez demokratikleşmişti. İşte bu zihinsel devrim siyasi yapıyı da değiştirdi. O eski, hantal, tek bir adamın yönettiği devasa saray krallıkları geri dönmedi. Onun yerine daha küçük, daha dinamik ve vatandaşların yönetime katıldığı polis yani şehir devletleri doğdu. Atina, Sparta, Korint gibi şehirler bu küllerden yükseldi. Eğer bronz çağı çöküşü yaşanmasaydı, eğer o saraylar yanmasaydı, belki de insanlık binlerce yıl daha o despot kralların gölgesinde köle gibi yaşamaya devam edecekti. O büyük yıkım aslında insanlığın prangalarını çözdü. Karanlık çağ korkutucu bir son değildi. O acı verici ama gerekli bir reset işlemiydi. Medeniyet format yedi, gereksiz dosyalar silindi ve sistem yeniden çok daha güçlü bir şekilde başlatıldı. Ve o karanlıktan felsefe, demokrasi, bilim ve bugün Batı medeniyeti dediğimiz yapının temelleri doğdu. Bazen ilerlemek için önce her şeyin yıkılması gerekir. Peki bu hikaye sadece 3000 yıl önce yaşanmış tozlu bir masal mı? Yoksa geleceğimizin bir fragmanı mı? Bugün bizler cebimizde taşıdığımız akıllı telefonlara, bulut sistemlerine ve sonsuz internet ağına çok güveniyoruz. Bilginin asla kaybolmayacağını sanıyoruz. Ama ironik olan şu ki biz aslında Mikenlilerden çok daha kırılganız. Onların bilgisi ateşte pişmiş kil tabletlerdeydi, binlerce yıl toprağın altında bekleyebildi. Bizim tüm medeniyetimiz, tüm hafızamız, tüm banka hesaplarımız ve fotoğraflarımız ise elektriğe muhtaç olan sıfırlar ve birlerden ibaret. Güçlü bir güneş patlaması, küresel bir siber savaş veya manyetik bir felaket tüm dijital hafızamızın silinmesi, yani insanlığın tekrar format yemesi için tek bir gün yeterli. Eğer bu olursa 3000 yıl sonra gelecek arkeologlar bizim şehirlerimizi kazdığında ne bulacaklar? Sadece siyah ekranlı cam parçaları ve dağlar kadar plastik atık. Bizden geriye bir sonraki nesle ışık tutacak bir Homeros destanı bile kalmayabilir. Belki de şu an farkında olmadan kendi karanlık çağımızın kıyısında yürüyoruzdur. Siz ne düşünüyorsunuz? Medeniyetimiz sandığımız kadar yıkılmaz mı, yoksa her şey pamuk ipliğine mi bağlı? Yorumlarda teorilerinizi bekliyorum. Hepsini okuyacağım. Tarihin en karanlık sırlarını en cesur şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Gerçeği kısa kesip öğrenmek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere.